Herkese merhaba. Vücudumuz bizi dış dünyadan korumak için tasarlanmış, gerçekten de inanılmaz bir savunma sistemine sahip. Peki ya bir hayat kurtarmak için takılan yepyeni bir organı yok edilmesi gereken bir düşman olarak algılarsa ne olur? İşte bugün organ naklinin ardındaki bu büyük paradoksu yani transplant rejeksiyonunu tüm ayrıntılarıyla ele alacağız. Vücudun bu savaşı neden ve nasıl başlattığını gelin hep birlikte keşfedelim. Aslında bütün hikaye tam olarak bu soruda gizli. Düşünsenize, bir tarafta yepyeni bir yaşam umudu var, diğer tarafta ise vücudun kendi koruma içgüdüsünün başlattığı amansız bir savaş. Hadi gelin bu çelişkinin biyolojik temellerini adım adım aydınlatalım ve bu sorunun cevabını bulalım. Peki, her şey nerede ve nasıl başlıyor? Şöyle düşünelim. Vücudumuzdaki her hücrenin yüzeyinde adeta bir kimlik kartı gibi görev yapan özel moleküller var. Bağışıklık sistemimiz de bir güvenlik gücü gibi sürekli devreye gezer ve bu kimlik kartlarını kontrol eder. Böylece dost ile düşmanı ayırt eder. İşte nakledilen organın hücreleri farklı bir kimlik kartı taşıdığı için anında yabancı ve potansiyel bir tehdit olarak damgalanır. İşte o bahsettiğimiz kimlik kartının bilimsel adı bu. MXC yani majör doku uygunluk kompleksi. Bu moleküller her birimizde tıpkı parmak izi gibi tamamen benzersizdir. Bağışıklık sistemimiz hayat boyu kendi emeksilerimizi tanımak üzere eğitilmiştir. Bu yüzden farklı bir emeksi gördüğü anda alarm zillerini çalar ve savaş protokolünü başlatır. Yani transplantasyon reddinin kalbindeki çatışma tamamen bu moleküler kimlik uyuşmazlığından kaynaklanıyor. O zaman gelin bütün konuyu tek bir temel prensibe indirelim. Transplant reddinin özü tam olarak budur. Savaşın başkomutanı olan alıcının T hücresi, hedefi olan donör organının yabancı MHC'sini yani yabancı kimlik kartını tanıdığı anda saldırı emrini verir. Bundan sonra göreceğimiz her şey işte bu temel karşılaşmanın bir sonucudur. Peki tamam, komutan yani T hücresi düşmanı tanıdı. Ama nasıl harekete geçiyor? İşte bağışıklık sistemi bu yabancı kimliği tespit edip T hücrelerini aktive etmek yani uyarmak için iki ana istihbarat yolu kullanır. Şimdi bu yolların nasıl işlediğine ve aralarındaki farklara bakalım. Bakın, bu ayrım bütün süreci anlamak için gerçekten kritik. Direkt yolda donörün kendi hücreleri adeta bir elçi gibi davranarak yabancı kimliklerini T hücrelerine doğrudan yüz yüze sunar. Bu çok hızlı ve şiddetli bir yanıtı tetikler ki biz buna akut red diyoruz. İndirekt yolda ise durum farklı. Alıcının kendi istihbarat birimleri yani makrofajlar donörden dökülen parçaları toplayıp T hücrelerine bir rapor halinde sunar. Bu da daha yavaş, daha sinsi ilerleyen kronik reddin temelini atar. Direkt yolu biraz daha detaylandıralım mı? Şöyle oluyor. Nakledilen organla birlikte gelen donörün dendritik hücreleri var. Bunlar adeta birer Truva atı gibi alıcının vücuduna sızıyor. Doğruca en yakın lenf düğümüne giderek üzerlerinde taşıdıkları yabancı MHC'leri alıcının T hücrelerine direkt olarak sunuyorlar. İşte bu ani ve yüz yüze karşılaşma T hücrelerinin kitlesel olarak aktive olup organa karşı derhal bir saldırı başlatmasına neden oluyor. İndirekt yol ise adından da anlaşılacağı gibi daha dolaylı ve stratejik ilerliyor. Burada alıcının kendi temizlikçi hücreleri yani makrofajlar devreye giriyor. Ölen donör hücrelerinden dökülen yabancı MHC parçalarını adeta savaş alanından delil toplar gibi topluyorlar. Bu parçaları işleyip T hücrelerine bir düşman briefingi şeklinde sunuyorlar. Bu sunum direkt yol kadar şiddetli bir alarm yaratmasa da sürekli devam ettiği için organa karşı yavaş ama istikrarlı bir hasar mekanizmasını yani kronik reddi tetikliyor. İşte bu iki temel aktivasyon yolunun sonucunda biz klinikte 3 farklı savaş senaryosuyla karşılaşıyoruz. Gelin şimdi bu savaşın farklı perdelerine yani hiperakut, akut ve kronik redde bir zaman çizelgesi üzerinden bakalım. Rejeksiyonda zamanlama gerçekten her şeydir. Dakikalar içinde gelişen bir yıldırım harbi gibi olan hiperakut rejeksiyon, ilk haftalarda gördüğümüz ana taarruz olan akut rejeksiyon ve organı aylar ya da yıllar içinde yavaş yavaş yıpratan o uzun kuşatma, yani kronik rejeksiyon. Gördüğünüz gibi hem zamanlaması hem de arkasındaki mekanizma bambaşka. İlk senaryomuzla başlayalım. En hızlı, en yıkıcı ve en dramatik olanıyla. Hiperakut rejeksiyon. Bunu düşmanın sınırı geçer geçmez daha önceden hazırlanmış bir ordu tarafından pusuya düşürülmesine benzetebiliriz. Buradaki kilit nokta, alıcının kanında daha nakil yapılmadan önce hazırda bekleyen antikorların bulunmasıdır.
Cerrahlar, nakil yapılan organın damarlarını bağlayıp kan dolaşımını başlattığı anda bu hazır bekleyen antikorlar organın damarlarına hücum eder. Bu, damarlarda yoğun bir pıhtılaşma başlatır, kan akışı anında durur ve organ daha ameliyat masasındayken dakikalar içinde morarır, işlevini yitirir. Ve ne yazık ki bu durumun geri dönüşü yoktur. Organ hemen çıkarılmak zorundadır. Peki iyi de bu hazır bekleyen katil antikorlar vücuda nasıl giriyor? Bunun 3 ana yolu var. Kişi daha önce bir organ nakli geçirmiş olabilir. Gebelik sırasında annenin vücudu babadan gelen yabancı antijenlerle tanışmış olabilir ya da en sık gördüğümüz sebep daha önce yapılan kan nakilleri. Tüm bu durumlar vücudu gelecekteki bir organa karşı hassaslaştırabilir. İşte tam da bu yüzden nakil öncesi yapılan ve bu antikorların varlığını kontrol eden cross-match testi hayati bir önem taşıyor. Neyse ki modern testler sayesinde hiperakut reddi artık çok nadir görüyoruz. Şimdi gelelim en sık karşılaşılan senaryoya. Akut rejeksiyon. Bu, T hücrelerinin liderliğinde nakilden sonraki ilk günler veya haftalar içinde başlatılan o ana taarruzdur. Bu savaşın cephesi organın bizzat kendi dokusudur. Daha önce bahsettiğimiz direkt yol ile hızla aktive olan T hücreleri organın içine sızar. Bunlardan CD8T hücreleri doğrudan organ hücrelerini yok ederken, CD4T hücreleri de ortalığa sitokinler salgılayarak büyük bir iltihap başlatır. Bu saldırı klinikte kendini organ fonksiyonlarında ani bir bozulmayla gösterir. Mesela bir böbrek naklinde kreatininin hızla fırlaması gibi. Neyse ki bu savaş bağışıklık baskılayıcı tedavinin dozunu arttırarak çoğu zaman kontrol altına alınabilir ve geri döndürülebilir. Ve son senaryo belki de en sinsi, en yorucu ve uzun vadeli olanı, kronik rejeksiyon. Bu bir meydan muharebesi değil, daha çok bir kaleyi yıllar süren bir kuşatmayla yavaş yavaş düşürmeye benzer. Burada başrolde hatırlarsanız indirekt yol ile tetiklenen sürekli ama düşük seviyeli bir bağışıklık yanıtı var. Bu bitmek bilmeyen alttan alta devam eden saldırı organı besleyen kan damarlarının duvarlarında kronik bir hasar yaratır. Vücut bu hasarı tamir etmeye çalıştıkça da damar duvarları kalınlaşır ve sertleşir. İşte biz buna fibrozis yani skarlaşma diyoruz. Zamanla bu damarlar o kadar daralır ki organa giden kan azalır ve organ yıllar içinde yavaş yavaş fonksiyonunu kaybeder. Maalesef bu süreç geri döndürülemez ve nihai çözüm genellikle ikinci bir nakil olur. İşte bu gördüğünüz kronik reddin mikroskop altındaki imzasıdır. Intima fibrosis. Normalde bir damarın iç tabakası yani intima incecik bir zardır. Ama sürekli iltihap nedeniyle bu tabaka kalınlaşarak kanın aktığı boşluğu giderek daraltır. Bu organın adeta yavaş yavaş boğulması demektir. Kronik reddin geri döndürülemez olmasının temel nedeni de tam olarak budur. Evet, mekanizmaları ve zamanlamayı gördük. Peki bu savaş alanındaki kilit oyuncular tam olarak kimler ve görevleri ne? Gelin bu bağışıklık ordusunun farklı birimlerini ve görev dağılımlarını daha yakından tanıyalım. Bu ordunun 3 ana birimi var diyebiliriz. CD8T hücreleri ordunun suikastçılarıdır. Düşman hücreyi doğrudan tanır ve yok ederler. CD4T hücreleri ise komutanlardır. Sitokin adını verdiğimiz kimyasal sinyallerle diğer birimleri savaş alanına çağırır ve bütün saldırıyı yönetirler. Antikorlar da adeta hava desteği gibidir. Özellikle damar duvarlarına saldırarak hiperakut ve kronik red gibi durumlarda kilit rol oynarlar. Peki madem vücudumuz bu kadar güçlü ve organize bir savaş başlatıyor, biz bunu nasıl durduruyoruz? İşte tam bu noktada immünsüpresif tedavi yani bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar devreye giriyor. Ama buradaki amaç sistemi tamamen yok etmek değil, kontrollü bir ateşkes ortamı yaratmaktır. Hastaların kullandığı o onlarca ilacın karmaşık protokollerin arkasında aslında çok basit bir mantık var. Savaşın başkomutanı olan T hücresini hedef almak, onu sakinleştirmek. Eğer T hücresinin aktive olmasını ve çoğalmasını engellerseniz, reddetme zincirini başlatan o ilk domino taşını daha devrilmeden durdurmuş olursunuz. Bunun için de genelde 3 ana strateji kullanılır. Kalsinörün inhibitörleri, T hücresinin çoğalması için gereken en önemli sinyali keser. Antimetabolitler, hızla bölünen bağışıklık hücrelerinin DNA üretimini yani bir nevi yakıtını keserek ordunun büyümesini engeller. Kortikosteroidler ise genel bir yangın söndürücü gibi davranarak sağdaki iltihabı geniş çaplı olarak baskılar. Genellikle de en iyi sonuç için bu ilaçların bir kombinasyonu kullanılır. Ve sonuç olarak bütün bu anlattıklarımızın özeti aslında bu cümlede saklı: hiperakut, akut ve kronik red.
Bu üç temel paterni ve bunların arkasında yatan direkt ve indirekt yol mekanizmalarını anladığınızda, organ nakli kliniğinde karşınıza çıkan tüm tablolar mekanizmasıyla birlikte kafanızda yerine oturur. Ve sizi bu son soruyla baş başa bırakalım. Bir yandan hayat kurtaran bir organı korumak için bağışıklığı baskılıyoruz ama diğer yandan aynı hastayı enfeksiyonlara ve diğer tehlikelere karşı savunmasız bırakıyoruz. İşte transplant tıbbının asıl sanatı ve en büyük zorluğu bu bıçak sırtındaki dengeyi yıllar, hatta 10 yıllar boyunca koruyabilmektir. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.